Tansiyon atardamarların içindeki basınçtır. Bu basınç fazla olursa tansiyon yükselmesi, az olursa düşmesi meydana gelir. Başta beyin olmak üzere tüm vücudun hayati fonksiyonlarını devam ettirebilmesi için büyük tansiyonun 90 mmHg ile 120 mmHg, küçük tansiyonun 60 ila 90 mmHg arasında olması gerekir. Baş dönmesi, bayılma, baygınlık hissi, halsizlik, göz kararması gibi belirtilerle birlikte tansiyon değeri 90/60 mmHg'nin altında olursa buna düşük tansiyon denmektedir. Bazı kişiler düşük tansiyon nedeniyle sıkıntılı anlar yaşayabilir. Ancak düşük tansiyondan korkulmasa da tedbiri elden bırakmamak gerekiyor. Çünkü düşük tansiyon tek başına bir hastalık olmasa bile başka bir hastalığın sonucu olarak da ortaya çıkabiliyor. Düşük tansiyon yaşayanların kardiyoloji uzmanı tarafından değerlendirilmesi gerekiyor. Memorial Sağlık Grubu Kardiyoloji Bölümü uzmanları düşük tansiyon hakkında en çok merak edilen sorulara şöyle cevap verdi. Düşük tansiyonun belirtileri nelerdir? Tansiyonda sınır 120/80 mmHg olarak bilinir. Tansiyonun 140 mmHg üzerine çıkması yüksek tansiyon olarak kabul edilir. Düşük tansiyonda ise 90/60 mmHg'dir. Düşük tansiyon belirtileri ise şöyle sıralanabilir: göz kararması, fenalık hissi, baygınlık hissi ve bayılma ve terlemedir. Düşük tansiyon nedenleri nelerdir? Vücudun aşırı düzeyde susuz kalması, sağlıksız ve dengesiz beslenme, alınan bazı tansiyon, kalp, idrar söktürücü ilaçları, uzun süre hareketsiz kalmak, uzun süre sıcakta kalmak, kalp yetmezliği, damar genişlemeleri de düşük tansiyona neden olur. Ayrıca hamilelikte düşük tansiyon görülebilir. Düşük tansiyon tanısı nasıl konulur? Düşük tansiyonun teşhisi için kişilerin belirli periyotlarla tansiyon ölçümü yapılması gerekir. 90/60 mmHg'nin altında olması, yanında fiziki gücün azalması, bitkinlik gibi belirtilerin gerçekleşmesi düşük tansiyonun göstergesidir. Ancak düşük tansiyonun teşhisinde bazı karışıklıklar yaşanabilir. Kişinin ani bayılması epilepsi tablosunda görülebilir. Epilepsi ile bu tabloyu ayırt etmek için Tite-Table ismindeki tetkik yapılır. Eğik masa testinde hasta baş kısmı kaldırılan bir masaya yatırılır. Emniyet kayışlarıyla hastanın güvenliği sağlandıktan sonra tansiyon ve nabzı ölçülür. Sonrasında masanın baş kısmı 60 ila 70 derece kadar kaldırılır. Bu aşamada da yine hastanın tansiyon ve nabzı ölçülür. Hasta yatırıldıktan sonra ayağa kaldırılır. Sonrasında yine yatırılır ve ölçümleri yapılır. Bu test öncesinde hastaya damar genişletici bir ilaç verilir. Bayılması olan kişilerde bayılma hastane ortamında test sırasında oluşturulur. Bu test sonucunda hastanın düşük tansiyonlu mu yoksa farklı bir hastalığı mı var ayırt edilir. Düşük tansiyonun tedavisi nasıldır? Düşük tansiyon herhangi bir hastalığa bağlı değilse tansiyon yükseltici bir ilaç tedavisi uygulanmaz. Hastanın kanı eksikse takviye edilir. Sıvı ya da tuz eksikliği varsa yine takviye edilir. Düşük tansiyona sebep olan başka bir hastalık varsa onun tedavisi yapılır. Düşük tansiyona ne iyi gelir? Ani tansiyon düşmesinde tansiyonu birden düşen kişilerin yapması gereken şey beyne oksijen gitmesini sağlamaya çalışmaktır. Kişi hemen sırt üstü uzanmalı ve ayaklarını kalp seviyesinden yükseğe kaldırarak dinlenmeye geçmelidir. Bu sırada tansiyon ölçümü yapılmalıdır. Tansiyon ölçümünde nabız düşük değilse dinlenme sırasında tuzlu ayran, su mutlaka içirilmelidir. Bu süreçte solunum rahatlatılması önemlidir. Kravat gibi vücudu sıkan giysiler gevşetilmelidir. Bol sıvı alımı düşük tansiyon için önemlidir. Günde en az 2 litre su içilmesi gerekmektedir. Doktora danışılarak tuzlu ayran ya da sodyum almak iyi gelebilir. Ayrıca B12 ve folik asit eksikliğinde de görülebilen düşük tansiyonda doktora sormadan bu tür vitamin takviyeleri alınmamalıdır. Düşük tansiyon neyin belirtisi olabilir? Düşük tansiyon mutlaka bir gerekçesi olan tek başına bir hastalık olarak değerlendirilmeyen ancak bir başka hastalığın belirtisi sayılabilecek bir durumdur. Örneğin kalp yetersizliği, kalpten atılan kanın yetersiz kaldığı durumlarda kalp kapağındaki darlıkta ciddi tansiyon düşüklüğü oluşturabilir. Damarlarda oluşan genişlemelerde de tansiyon düşüklükleri görülebilir.
Bu nedenle sürekli düşük tansiyon yaşayan kişilerin kardiyoloji uzmanına görünmeleri gerekir. Düşük tansiyon kaçtır? Düşük tansiyonda sınır 90/60 mmHg'dir. Tansiyon değeri tansiyon aletiyle ölçüldüğünde 90/60 mmHg'nin altında çıkarsa düşük tansiyon var demektir. Su içmezsem tansiyon düşer mi? Tansiyonu normal değerlerde olup bir anda düşenlerde akıllara ilk olarak sıvı ya da tuz eksikliği gelmektedir. Kişide genel bir hastalık yoksa vücuttaki sıvı tuz eksilmesi düşük tansiyona neden olabilir. Düşük tansiyon ne zaman tehlikelidir? Geçici tansiyon düşüklüğünde damar sisteminde büzülmeler meydana gelir. Bu sırada vücutta adrenalin benzeri hormonlar yükselir, buna bağlı olarak da nabız hızlanır. Tansiyon düşüklüğünü karşılamak için vücudun verdiği reaksiyon nabzı hızlandırmaktadır, yani çarpıntıdır. O nedenle tansiyon düşmesi sırasında çarpıntı hissedilebilir. Ancak tansiyonla birlikte nabız da düşükse bu kalp krizi gibi ciddi bir probleme işaret edebilir. Düşük tansiyon avantajlı mı? Hasta olmayan sağlıklı kişiler için düşük tansiyon avantajlı bir durumdur. Ancak düşük tansiyon sürekli varsa altında bir gerekçe de aranmalıdır. Bazen hiç hastalık olmadan kişiler düşük tansiyonla normal şekilde yaşarken bazı kişilerde böbrek üstü bezinin hormonal bozukluklarında düşük tansiyon durumuna yakalanabilir. Düşük tansiyonun zararları nelerdir? Tansiyonun belirli bir seviyede olması önemlidir. Vücuttaki en hayati organ olan beynin yeterince oksijenlenmesi için tansiyonun belirli bir seviyede olması gerekmektedir. Geçici tansiyon düşüklüklerinde beyin felci, böbrek yetersizliği, karaciğer nekrozları oluşabilir. Tansiyon düşüklüğü de bu nedenle önemsenmelidir. Kansızlık tansiyonu düşürür mü? Bazen de kansızlık durumlarında tansiyon düşüklüğü olabilir. Anemi tansiyonu düşürebilen bir sorundur. Yapılan tetkiklerden sonra sorun neyse tedavi edilmeli, tansiyonun normal seviyelerde seyretmesi sağlanmalıdır. Yani bu sayılanlar düşük tansiyon zararları arasında sayılabilmektedir. Kahve tansiyonu düşürür mü? Fazla kafein normalde nabzı hızlandırır, çarpıntıya neden olur. Ancak fazla kafein alan kişilerde kafeinin etkisi geçtiği sırada tansiyon düşüklüğü görülebilmektedir. Ayrıca fazla kafein tüketen kişilerde de kafeinin etkisi geçtikten sonra bitkinlik hissi görülebilmektedir. Bu nedenle düşük tansiyon önlemek için fazla kafein alınmamalı, vücudun su ve tuz dengesine dikkat edilmelidir. Düşük tansiyonlular neden bayılır? Tansiyon düştüğü zaman hayati organlara yeterli miktarda oksijen taşınması mümkün olmamaktadır. Bu durumda baş dönmesi, göz kararması, bayılma gibi durumlar gerçekleşebilir. Düşük tansiyonun çeşitleri nelerdir? Uzun süre oturduktan sonra ayağa kalkarken kişiler geçici olarak bir sersemlik, mide bulantısı, baygınlık hissi yaşayabilir. Buna ortostatik hipotansiyon denilmektedir. Bir de uzun süre ayakta kalmak, üzüntü gibi durumlarda ortaya çıkan bir düşük tansiyon çeşidi vardır. Buna da nörojenik hipotansiyon denilebilir.